Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz ve olası fiyat hareketlerini değerlendirmeye çalışacağız. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir. Ve fiyat incelemeye başlayalım. 2021'den itibaren ciddi anlamda yükselmiş bir fiyat hareketi var. Bu fiyat hareketi ortalama kar getirisi, bakın şu bölgeden aldığımda 44 kat bir kar getirisi olmuş. Ciddi anlamda yatırımcısı zengin etmiş. Peki bugün fiyatta ne gibi hareketler oluşuyor? Ona bakalım. Bakın bu bölgeden yükselirken fiyat tepeler hep yukarıda oluşuyor. Ama şu üst bölgeye baktığımızda tepeler birbirine çok yakın. Fiyatın daha yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz. Bu durumda yani 44 katta yükselmiş durumda artık bir dağıtım evresine girmiş olabilir mi? Hemen yardımcı olarak indikatörleri açacağım. Burada bakın ciddi anlamda yükseltirken bir pivot çizgisinden uzakta. Yani gayet alıcılar kuvvetli. Ama şu bölgede artık hareketli ortalamalara yaklaştığını, fiyatın hareketli ortalamaların altına doğru sarkmalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uzun vadede yani büyük zaman diliminde aylıkta böyle bir hareket gelmesi artık dağıtım evresine girdiği sinyallerini başlangıcı olabiliyor. Ve burada eğer dağıtım evresi bittiğinde ciddi anlamda düşüş gelebiliyor. Bunun da şimdi formasyonuna bakacağız. Ama önce bu hareketli ortamada bir de MACD hareketli ortalamasına bakmanızı istiyorum. Bakın MACD'de 2024'ün işte Ağustos'unda bir sat sinyali gelmiş. Hala al sinyali gelmemiş. Buradan sonra bakın iki tepe yapıyor ama ikisi de uzun zaman diliminde MACD'ye göre hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü burada hala sat sinyali devam ediyor. Ve MACD'ye de dikkat ederseniz uzun süredir yani çok eskilere dikkat edin. Bakın 2, 3, 4 seviyelerine kadar anca geliyor. Ama şurada uzun süredir yükselişten 55 seviyelerine kadar gelmiş. Yani ciddi anlamda çok yükselmiş. Buradaki hacim barlarından uzaklaştığını görüyoruz. Bu ne yapacak? Hacim barlarına doğru yaklaşmak isteyecek. Bu ortalamalar birbirlerine yaklaşmak istiyor. Peki yukarıda ne gibi durum var? Yukarıda da pivot çizgisinin altında bir fiyat hareketi ikinci kez, bakın birinci kez kaldı ama kendini yukarı attı. İkinci kez kalacak olması, yani şu bölgeye gelip burayı bir onayını alacak olması bir düşüş hareketini tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Genel olarak benim düşüncem budur. Peki haftalık zaman diliminde baktığımızda değerli bölgeler nelerdir? Bir de onları incelerim. Hareketli ortalamaları kapatıyorum. Burada değerli bölge olarak bakın şurada fiyat hareketi yeni bir tepe yapması için bir alıcı olduğunu gözlemliyoruz. Ama ciddi anlamda eğer hızlı bir düşüş olursa ve buranın altına kalırsa diğer fiyat kendini şu en dipteki bölgede bulacağını söyleyebiliriz. Bu bölge bizim için ne olur? Yine destek bulabileceği ve ufak bir alıcının belki de gelebileceği bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Yani ilk önce karşılaşılan seviye bu. Buradan bir alıcı geldiğinde fiyat kendini şu bölgeye doğru atmak isteyecek. Yani 327'lere kadar atma ihtimali var. O zaman buradaki alıcı fiyat hareketini %11 yukarı götürebilir. Ama bu buradan bir rally başlayacağı anlamına gelmez. Burada tekrar bir satıcı geldiğinde tekrar fiyat hareketi bu sefer buradan dönüş hareketiyle birlikte bir kez kullanıldı. Burası bir kez kullanıldığı için yukarıdan bir satıcı bunun aşağısına daha fazla satış baskısı üretecek ve fiyatı aşağı çekecek. Ta ki bir alt desteğe ininceye kadar fiyat devam etmek isteyecek düşmeye. Bu şekilde bir fiyat hareketi olacak. Peki bunları bir kaldıralım. Burada üçlü tepe olabilir. Bakın üçlü tepe. Ve bu üçüncü tepeden sonra eğer burası boyun çizgisi ise şuraya bir, yani şurası bizim için ölüm kalım savaşı gibi bir yer. Burasının kaybedilmesiyle birlikte bir onay alırsa
ondan sonra bir şelale hareketi gelmesi gayet doğal olacak. Peki benim burada ucuz gördüğüm seviyeler neler? Bakın şu bölge bizim için ucuz bölge diyebiliriz. Yine belki şu alttaki bölgeden bir alıcı tetiklenebilir. Burası da değerli bir bölge. Ama tabii ki bu üçlü tepeden sonra buranın tutabileceği yani garanti veremeyiz. Ama şu 130 ve 120 civarındaki bölge buradan kendine bir alıcı bulabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü fiyat tepeden aşağı geldiğinde şöyle bir %60'lık bir ucuzlamış olur. Bu alt seviyesine geldiğinde. Peki üsttekini neden değerli biliyoruz? Bakın burada bir tepe, bir düzeltme hareketi tekrar geliyor ama buradaki bölgeyi geçemediğini görürüz. Yani önceki tepeyi geçemediğini görürüz. İkinci defa geldiğinde burada onay alıyor ve onay aldıktan sonra geçiyor. Bakın bir üst tepeye geçiyor. Daha sonra bir üst tepeye geçiyor. Ee, O yüzden burası onaylanmış. Burası da alıcı gelmiş bir seviye. Tekrar buradan bir ufak bir alıcı gelmiş olabilir. Şöyle bir fiyat hareketi tekrar bu boyun çizgisine değdirecek kadar yani oradaki sadece şuraya şu bölgeye değdirecek kadar olabilir. Daha sonra yine aşağı fiyatın gelmesini düşünebiliriz. Çünkü artık yükseliş trendi bozulmuş, düşüş trendine giriş yapılmış olur. Yani artık boğalar değil de ayılar piyasaya hakim olmuş olur. Bu şekilde peki bunun formasyonu nedir? Dediğimizde hemen şöyle bir daha önce belki bahsetmiştim. Bakın burası dağıtım formasyonu. Yani distribution. Burada Wyckoff dağıtım formasyonunda dikkat ederseniz birbirine çok benzer. Yani buradan ciddi anlamda bir rally. Bakın geliyor fiyat hareketi. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Aynı burada da böyle yapmış. Üç tepe yan yana yani birbirini geçiyorlar ama çok zayıf bir şekilde yani güçsüz bir şekilde birbirlerini geçtiğini görüyoruz. Şu bölgede bakın şu bölgede e, Wyckoff ufak bir dağıtım yapıyor. Daha sonra geliyor boyun çizgisine. Boyun çizgisinde de ufak bir dağıtım yaptıktan sonra daha sert düşmeye başlıyor. İşte bu fiyat hareketine dikkat edin. Yine bakıyoruz. Şurada bir dağıtım. Bu bölgede belki bir dağıtım. Şöyle de olabilir. Yani burada çizdiğim bu bölge bizim için bir dağıtım seviyesi de olabilir. O zaman burayı biraz daha büyük yapabiliriz. Uzatabilir yani buradaki seviyeyi uzatabilir. Daha sonra fiyat burayı kırdıktan sonra aşağıda yine eklediğim bölge vardı. Tekrar burada bir dağıtım yapabilir. Dağıtım yapabilir. Wyckoff'a göre. Sonra aşağı inebilir. Daha hızlı bir şekilde aşağı inebilir. E, Dikkat edin fiyatta zaten buradaki dağıtım örneğinde olduğu gibi aynı bir şekilde hareket edebilir. Tabi her zaman 3 tepe mi oluyor burada dağıtımda? Hayır. 3 tepe olmak zorunda değil. Yani fiyat hareketi hiçbir şey olmak zorunda değil. Çünkü fiyatı para tetikliyor. Ne kadar para girişi veya çıkışı olursa fiyat ona göre hareket ediyor. Bakın burada da ikinci dağıtım seviyesine bir örnek daha. Ama burada üçüncü tepe aşağıda olmuş. Yani bir bakın buradaki Türk Hava Yolları'nda üçüncü tepe yukarıda birinci dağıtım örneğine uyuyor. Ama ikinci dağıtım seviyesinde her zaman yukarıda olmayabiliyor demek ki. Birinci, ikinci tepe, üçüncüsünde dağıtım ve aşağı çöküş hareketi gözlemliyoruz. Bu iki dağıtım seviyesi örneği bizim için tam birincisi uygun, ikincisi uygun değil. Ama başka bir grafik incelediğimizde ikinci olana uygun olan hisse senetleri de tabii ki araştırdığınızda bulabiliyorsunuz. Bu şekilde tabii buradaki bir karmaşayı silersek önemli gördüğümüz seviyeler birinci bölge, ikinci bölge bizim önemli gördüğümüz seviyeler. Yine böyle yakın vadede şuradaki bir alıcı olduğunu gözlemliyoruz. Burası bizim için değerli. Yine şu bölge boyun bölgesi bizim için değerli bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki 40 kat yükselmiş bir fiyat hareketinden çok da burada fiyat dönüşlerinde büyük ciddi bir rally beklememek gerekiyor. Buradaki alıcılarla beraber %5, 3, 10 artık ne kadar fiyatı hareket ettirdiğine göre değişir.
destek ve direnç arasında ticaret yapılabilir. Şu an diyebileceğimiz bu kadar. Ee, Hala haftalıkta baktığımızda dikkat ederseniz pivotun üzerinde, haftalıkta da pivotun üzerinde. Eğer pivotun altında kalırsa ilk geleceği hedef bizim buradaki mavi olan hareketli ortalamamız olacaktır. Fiyata dikkat ederseniz buradaki 200 günlük hareketli ortalama yine bizim bakın burasıyla örtüştüğünü görürsünüz fiyat hareketinin. Yani buradaki düşüş şuradan bir destek seviyesine aynı yere geliyor. Bu fiyat hareketiyle demek ki destek birbiriyle örtüştüğüne göre hesaplamalarımız da doğru olmuş oluyor. Yani yani indikatörler, hareketli ortalamalar bizi destekliyor diyebiliriz. Peki şurada bakın 130 seviyesi, bir de burada 205 seviyesi. Buraları hafızamızda tutalım. Şimdi bir de dolar bazlı bakacağım. Dolar bazlı baktığımda uzun vadede ciddi anlamda bakın artık trendin bittiğini gözlemleyebiliyoruz. Bakın pivotun altında birinci dönüş, yani burada dönmeye çalışmış olmamış. İkinci kez dönmeye çalışmış olmamış. Fiyat her zaman yeni bir dip yapıyor ve tepeler her zaman bir öncekinin altında oluyor. Yani burada aslında düşüş trendi başlamış. Ama TL olarak yansımamış olabilir. Düşüş trendi başladığında dolar bazlı ciddi anlamda fiyat bir süre sonra düşeceğini ya da artık düşmeye evrileceğini, yükseliş trendinin yani kesinlikle burada sonlandığını, ya akümülasyon ya da düşüş trendi, ikisinden birine geçiş yapılacağını söyleyebiliriz. Yani yatayda uzun bir sürede akümüle olabilir. Fiyat düşürmüyorlar, tutuyorlardır. Uzun bir süre yatayda kalabiliyor fiyat. E, Bu ikisinden birisi. Peki şimdi burada bir düşüş gözlemliyoruz. Yine aylık bazda baktığımızda MACD'de de bakın çok uzun zaman evvel şurada bir sat sinyali geldi. 2024 Mayıs ayında ve hala fiyatın aşağı doğru geldiğini görüyorsunuz. Peki fiyat burada nelerle karşılaşabilir? Şöyle bir çizersek, trend çizgisi çekersek aşağı doğru, burada bu düşüş hareketi şuradaki bant aradığında devam ettiğini gözlemliyoruz. Haftalık olarak baktığımızda destek direnç bu şekilde çalışıyor. Yani bir sonraki hedef ne olabilir? Şu seviye olabilir. Veya da buradaki destek çalışabilir. Bu bölge olabilir. O zaman bu bölge ne oluyor? Bizim için 6,5 dolar. 6,5 dolara gelmiş olması gayet doğal. O zaman hemen bir matematiksel hesap yaparsak burada 40, ortalama 42 alacağım. 42 çarpı kaçtı? 6,35. 6,35 266 TL olacak bizim için. Burada bir destek seviyesi dolar olarak bulması 266 TL. O zaman TL'ye bakalım. Bakın 266 TL nereye geliyor? Bu bölgeye geliyor. Yani 266 TL şu bölgeye, yani bizim daha önce aslında TL olarak burada destek olarak belirlediğimiz yere geliyor. Demek ki buradaki alıcı, yani şu bölgedeki alıcı aslında çok zayıf bir alıcı. Dolar bazında aslında buradaki alıcının değersiz olduğunu görüyoruz. Artık fiyatı aşağı salacaklar gibi geliyor. Asıl destek bulduğu seviye burası çünkü. Burası sadece bir e, dönüş hareketi. Yani burası bir düzeltme hareketi. Bu düzeltme hareketin çalışacağını e, düşünmek zor. Yani burada ciddi bir alıcı bulmak zor. Bunun ne için söylüyoruz? Bakın şurada şu düzeltme hareketi, e, mum hacimler, bakın hacimle baktığımızda şöyle bir zayıf bir alıcı var. Yani bu bölgede zayıf. Yani yeşil mumlar birbirinin altında geliyor. Birbirinin altında geliyor. Burada alıcının var ama satıcı olmadığı için yükseliyor yani. Alıcı var ama satıcı yok. Demek ki ciddi anlamda bir yükseliş olmayacak. Bunun geri dönüşü gayet hızlı olabilir anlamı taşıyor. E, Buradan böyle bir
sonuç çıkartabiliriz. Peki daha uzun vadede karşımıza neler çıkabilir? Son kez bir baktığımızda, aylık uzun vadede baktığımızda, bakın uzun bir süre 2000 ve hatta 1996, burası 2000'li seviyeler. İşte yıllar, daha doğrusu 2010, burası 2013, en son zirve yaptı 2018 var. En sonunda buraya geçmiş. Çok uzun bir süre burada yatayda kalmış ve en son geçmiş. Peki geçtiğinde uzun bir süre kıramadığı direnç kaç seviyesiymiş? 4.91, yani ortalama 5 dolar seviyesi diyebiliriz. Hatta biraz daha geriye çekeceğim. Şu bölgeye çekeceğim. Buralar daha eski kadim bölgeler olduğu için 4.56 ve 5 diyebiliriz. İşte bu seviye bizim için belki destek olabilir bir seviye karşımıza çıkacaktır. Yani ileride artık 5 dolarlar Türk Hava Yolları için ucuz seviyeler olacak. Peki 5 dolar günümüze göre ne yapıyor? 5 çarpı 42 ortalamayı alırsak 210 seviyesi oluyor. Yani 210 seviyesine geldiğinde Türk Hava Yolları bizim için ucuz seviye olmuş olur. Oralardan bir dönüş hareketi 210'dan bekleyebiliriz. Zaten ben burada 110 çizmiştim. Bakın 110 çizmiştim. Şöyle. Peki bu tepeye de bir destek olarak baktığımızda 156. 210 seviyesi de 210 seviyesi neredeymiş? Şöyle bu seviyeymiş. 210 seviyesi. Evet, 210 seviyesi burası. Yani daha önce yine şu bölgeyi çizmiştik. Evet, 210 seviyesi burasıymış. Demek ki dolar paritesiyle eski zirvesi birbirini örtüyor. Birbirini örtüşüyor. Yani buranın geleceği yer bu seviye destek bulabilir diye düşünebiliriz. Bu bölgeler değerlidir. Kullanılabilir. Bakın böyle. Umarım sizler için bir rehber olur. Faydalı olur. Dikkatli olmanız dileğiyle sağlıcakla kalmanızı umuyorum.